Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta benim de ilk defa deneyimlediğim arabaların kara kutuları da sayılan araç içi kayıt kamera sistemlerini inceliyoruz. Cihazlar gördüğünüz gibi oldukça küçük boyutlarda olmalarına rağmen G-Sensör isimli hareket ve darbe sensörleri, otomatik kayıt gerçekleştirme, park halinde bile gözlem yapabilme, çözünürlük ve geniş görüntü açıları ile gerçekten de beklemediğim kadar becerikli çıktılar. Örnek görüntü ve özellikleri ise fiyat performans canavarı Everest Evercar X18 üzerinden aktarıyorum. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Başlangıcı araç içi kamera kayıt cihazlarına neden ihtiyaç duyabileceğimizle yaparsak, öncelikle başınıza hiçbir zaman gelmemesi dileğiyle ilk kullanım alanı trafik kazaları. Çünkü kayıt edilen görüntüler bir nevi kaza durum raporu olarak da kullanılabiliyor. Sonrasında park halinde bıraktığınız araca siz yokken biri çarparsa kendiliğinden kayıt işlemine başlayarak plakasını tespit edebiliyorsunuz. Son olarak da maalesef son günlerde örneklerine daha sık rastlamaya başladığımız trafik magandalarının sözlü ve fiziksel saldırılarına karşı da görüntüler delil olarak kullanılabiliyor. Bahsettiğimiz konular evet çok da hoş konular değil ama maalesef hayatın bir parçası ve nerede ne zaman yaşayacağımızı da hiç bilemeyiz. Özellikle araçların sigorta primlerine de etki eden benzer olaylara karşı kaliteli bir araç içi kamera kayıt sistemi kurtuluşunuz olabilir. Bu arada videoyu kısa bir süreliğine durdurup kanala abone olabilirseniz çok sevinirim. Çünkü sadece 2 saniyenizi alacak bu küçücük işlemin kanal için getirisi ve anlamı gerçekten de çok büyük. Şimdiden teşekkürler. O zaman bu küçük cihazlarda hangi özellikler neden bulunmalı, biraz da bunu konuşalım. Ben bu aşamada anlatımlarımı Everest'in Evercar X18 modeli üzerinden gerçekleştiriyorum. Çünkü hem uygun sayılabilecek bir fiyata sahipken aynı zamanda da araç içi kameraların olmazsa olmazları olarak sayabileceğim birçok önemli özelliği de içerisinde barındırıyor. Öncelikle döngüsel kayıt olarak adlandırılan loop özelliğine sahip olmalı. Böylelikle kartın alanı tamamen dolduğunda yeni kayıtlar eski tarihlilerin üzerinde yapılabiliyor. Açıkçası son çıkan modellerde bu özelliğin bulunmadığı bir seçenek görmediğim için hızlıca diğer maddeye geçiyorum. İkinci aşamada kayıt işlemi ya araç çalıştırıldığında ya da hareket algılaması durumunda kendiliğinden başlayabilmelidir. Sonuçta kayda başlamak en basitinden kendim için konuşacak olursam bana kalsa çoğunlukla unutacağımı net bir şekilde söyleyebilirim. Bu nedenle cihazın bu sorumluluğu kesinlikle üstlenmesi gerekir. Kamera siz aracı kullanırken zaten aktif olarak kayıt yaptığından bir sıkıntı yok. Ama ya biri siz arabanızı park etmişken aracınıza çarpar ve ses etmeden de kaçarsa, işte böyle durumlarda sonuçta belli bir bedel ödeyip satın aldığınız bu cihazlarda mutlaka ve mutlaka park modu da olmalıdır. Böylelikle aracınız park halinde ve içerisinde kimse yokken kamera içerisinde bulunan darbe ve hareket sensörleri sayesinde yine kendiliğinden kayıt işlemine başlayabilmelidir. Kayıt cihazı bir de yine darbe sensörleri sayesinde olay anına ait kaydın ileride yanlışlıkla silinme olasılığına karşı kendini koruyabilmelidir. Bu özelliği ise bize G-Sensör sağlıyor. Kayıt böylelikle hem döngüsel kaydın gerçekleştirdiği klasörlerden farklı bir yere aktarılıyor hem de kilitlenerek silinemez hale geliyor. Yalnız burada önemli bir hatırlatma olarak koruma ayarlarının hassasiyetini orta ve hatta düşük seviyede tutmanızı öneririm. Çünkü gördüğünüz gibi düşük hassasiyette bile en ufak bir temasta hemen kayıt işlemine başlayabiliyor. Kayıt sırasında etrafta bulunan araçların plakalarının net olarak okunabilmesi için Full HD kayıt yanında gece görüş özelliği de önemlidir. Bu nedenle 1080p altında kayıt alan modellerin tercih etmemenizi öneririm. Diğer taraftan kamera lensinin de en az 147 derece veya üzeri görüş açısına sahip olmalı ki şeridin her iki yönü de rahatlıkla görülebilsin. Son olarak cihazın güç bağlantısının kesilmesi durumuna karşılık içerisinde yerleşik bataryanın bulunması da önemlidir. Evet, az önce 7 maddede saydığım başlıklar bence araç içi kayıt cihazlarında mutlaka bulunması gereken temel özellikler. Everest Evercar X18 modeline baktığımızda 1.5 inçlik ekranı, 147.5 derecelik görüş açısı, Full HD 30 kare kayıt imkanı, gece görüşü, yerleşik mikrofonu ile sesli kayıt imkanı yanında hoparlör üzerinden kayıtları dinleyebilme, G-Sensör, 64 GB'a kadar harici SD kart desteği ve 150 mAh'lik yerleşik bataryası ile öne çıkıyor.
Bence boyutlarının küçük olması nedeniyle avantajlı, çünkü araç içerisinde bıraksanız bile dikkatle çekmiyor. Böylelikle acaba biri camı kırarak kamerayı çalmaya kalkar mı diye de aklım geride kalmıyor hiç. Dolayısıyla Evercar X18'in giriş seviyesindeki zengin özellikleriyle bence tam bir fiyat performans canavarı olduğunu söyleyebilirim. Cihazları kısaca kutu içeriği, menü ve ayar seçenekleriyle incelersek, çoğu model bu aşamada birbiriyle benzer özelliklere sahip. Üzerlerinde açıp kapama, sıfırlama, seçim, menü ve menüler arası geçişi sağlayan ileri geri tuşları bulunuyor. Ana ekran tuşundan video ve fotoğraf çekim modlarına geçebildiğiniz gibi kayıtlı video ve fotoğrafları görebileceğiniz izleme ekranlarına da erişebiliyorsunuz. Ana menü tuşuna uzun süre basılarak da ayar menüsüne giriliyor. Buradan her bir videonun kaydını isteğinize göre 1, 3 veya 5 dakika olarak belirleyebilir, ses kaydını ekleyebilir, park izleme, G-sensör, hareket algılama ve sensör seviyelerinin hassasiyetlerini belirleyebilirsiniz. Araçların camına sabitleyebilmek için kutu içerisinden hem silikon tutucusu hem de şarj ünitesi ve kablosu ile beraber geliyor. Bu aşamada Evercar X18'in beğendiğim özelliklerinden biri hem kamera hem de silikon tutucuda şarj girişine sahip olması. Böylelikle araçta şarj kablosunu silikon tutucuya bağlayarak kullanmadığım zaman da sadece kamerayı kolaylıkla tutucudan çıkarıp yanıma alabiliyorum. İçlerindeki görüntülere ise ya yerleşik bataryası üzerinden güce bağlamadan ya da üzerindeki girişten standart cep telefonu adaptörleri ile şarj ederek ulaşabiliyorum. Burada küçük bir öneri olarak size kutudan çıkan çakmak şarjını kullanmak yerine ikili USB girişe sahip bir çakmak adaptörü alıp birini kamera için, diğerini ise cep telefonunuz için kullanmanızı öneririm. Kayıt cihazı için standart micro USB çıkışlı herhangi bir şarj kablosunu kullanabilirsiniz. Kamerayı ise aracınızın ön camının üst bölümünde ortalayacak şekilde konumlandırmalısınız. Portatif askı aparatı sayesinde üzerlerindeki LCD ekranı da kullanarak en iyi görüş açısını belirleyebilirsiniz. Son olarak 7 maddede bahsettiğim temel özelliklerin yanında eklenebilecek diğer alternatifleri de konuşursak, başlangıcı bu aşamada GPS özelliğiyle yapabilirim. Çünkü böylelikle hem kayıtların tam konumları hakkında bilgi sahibi olabilir, hem de Advanced Driver Assistance System kısaltmalarından oluşan ADAS, yani ileri derecede sürüş yardım sistemine de ulaşabilirsiniz. Böylelikle sistem hem öndeki araç ile mesafenizi hem de şeridinizi takip ederek tehlike anında uyarı verebiliyor. Kullanım kolaylığı sağlayacak bir başka özellik de araç içi kamera sistemini Wi-Fi üzerinden cep telefonuna bağlayabilmek. Böylelikle hem video kayıtlarınızı uzaktan izleyebilir hem de cihazın ayarlarını telefon üzerinden değiştirebilirsiniz. Aracın önünü, içerisini ve hatta arkasını bile kayıt edebilen üçlü kameralar, gece görüş sensörleri, Ultra HD çözünürlük, 128 GB kart desteği veya daha büyük ve dokunmatik ekranlar işin içine girdiğinde ise fiyatlar artık gerçekten de akıl almaz seviyelere ulaştığı gibi ekstradan eklenen donanımlar nedeniyle cihazların boyutları da oldukça büyüyor. Dolayısıyla bu aşamada seçeceğiniz modeli ihtiyaçlarınıza ve hepsinden de önemlisi bütçenize göre belirleyebilirsiniz. Everest'in Evercar X18 modeli benim ihtiyaçlarım ve bütçem ile örtüştüğünden severek kullanıyorum. Sizlere de öneririm. Evet, umarım bölümde paylaşmış olduğum bilgiler sizlere yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan farklı konular olursa da bana yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Son olarak YouTube'un kanalımı daha fazla öne çıkarması, dolayısıyla daha çok kişiye ulaşabilmem için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hatta mümkünse küçücük bir yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer teknoloji içeriklerinde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bu hafta benim de ilk defa deneyim. Arabaların kaliteli bir araç içi kara. Bu nedenle 1080p ve 150 miliamperlik cihazın üst bölümüne ortalayıp portatif askı